Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin eserleri, genellikle İslam ahlak, tasavvuf öğretiler, ibadetlerin nasıl yerine getirileceği ve manevi yolculuk gibi konulara odaklanır. Ancak günlük yaşamla ilgili pek çok konuya da değinir. Onlardan biri de gençlik dönemi üzerine değindiği konudur. Gençlik dönemi, bireyin fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak hızla geliştiği, kendini keşfettiği ve kişilik yapısını şekillendirdiği bir zamandır. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gençlik dönemiyle ilgili düşünceleri şu temel prensiplere dayanır. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gençlik dönemiyle ilgili öğütleri arasında ilim ve eğitime verdiği önem büyük bir yer tutar. İlim ve eğitim, gençlerin hayatlarının temelini oluşturur ve onları daha donanımlı, bilgili ve bilinçli bireyler haline getirir. İşte Abdülkadir Geylani'nin gençlere yönelik bu önemli öğüdünün bazı detayları. Abdülkadir Geylani, gençlerin ilim tahsil etmelerini bir zorunluluk olarak görür. Onlara, ilim öğrenmenin sadece bir seçenek olmadığını, aynı zamanda bir görev ve sorumluluk olduğunu hatırlatır. İlim, insanın dünya ve ahiret hayatında doğru kararlar vermesini sağlayan bir rehber. Gençlik dönemi, insanın en hızlı büyüdüğü ve değiştiği bir dönemdir. Bu nedenle Abdülkadir Geylani gençleri sürekli olarak kendilerini geliştirmeye teşvik eder. Eğitim hayatları boyunca öğrenme sürecini sürdürmelerini ve bilgiye açık olmalarını öğütler. İlim, gençlerin dünya ve ahiret hayatlarında rehber olacak önemli bir kaynaktır. Abdülkadir Geylani, gençlerin ilim öğrenerek hem dünya hem de ahiret saadetine ulaşabileceklerini vurgular. İlim, onların hem dünya işlerini daha iyi yönetmelerine hem de ahiretlerini kazanmalarına yardımcı olur. Abdülkadir Geylani, gençlere ilmin değerini anlatırken onların hayatlarında nasıl bir değişim ve dönüşüm yaratacağını da vurgular. İlim, insanın düşünce yapısını, davranışlarını ve değerlerini şekillendirir. Bu nedenle gençlerin ilme önem vermeleri ve onunla yakından ilgilenmeleri gerektiğini belirtir. İlim sahibi olan gençler, toplumlarında daha etkili ve faydalı bireyler haline gelirler. Abdülkadir Geylani, gençlerin ilim öğrenerek topluma faydalı olmalarını ve insanlığa hizmet etmelerini tavsiye eder. İlim, toplumsal sorunlara çözüm bulmada ve insanların refahını artırmada önemli bir araçtır. Abdülkadir Geylani'nin gençlere yönelik bu öğüdü, ilmin hayatlarında merkezi bir rol oynamasını ve onları daha bilinçli, sorumlu ve etkili bireyler haline getirmesini hedefler. Gençlik dönemi, insanın manevi ve ahlaki gelişiminin temellerinin atıldığı, ibadetin ve ahlaki erdemlerin pekiştirildiği önemli bir dönemdir. Abdülkadir Geylani Hazretleri, bu dönemin kişisel ve ruhsal olgunlaşma için kritik olduğunu ve gençlerin ibadetlerini yerine getirerek Allah'a yakınlaşmalarını teşvik etmiştir. İbadet ve ahlak, gençlerin karakter yapısını güçlendirirken, manevi duygularını da derinleştirmeye yardımcı olur. İbadetlerin düzenli bir şekilde yerine getirilmesi, gençlerin Allah'a olan bağlılığını ve duygusal bağını güçlendirir. Namaz kılma, oruç tutma, Kur'an okuma gibi ibadetler, gençlerin manevi deneyimlerini zenginleştirir ve onların iç huzurunu arttırır. Abdülkadir Geylani Hazretleri, gençleri düzenli ibadetlerle meşgul olmaya teşvik ederek, manevi yönlerini güçlendirmelerini ve yaşamlarını Allah'ın rızası doğrultusunda şekillendirmelerini hedefler. Ahlaki erdemler de gençlik döneminde kazanılması gereken temel değerlerden. Abdülkadir Geylani, gençlerin ahlaki değerleri yaşam biçimi haline getirmelerini ve doğru yaşam felsefesi olarak benimsemelerini tavsiye eder. İyi ahlak, insanın karakterini güçlendirir, toplumsal ilişkilerini olumlu yönde etkiler ve onların topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlar. Gençlik döneminde ibadet ve ahlaki erdemlerin pekiştirilmesi, bireylerin manevi gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra toplumda da olumlu değişimlere yol açar. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin öğretileri,
gençlerin bu dönemi manevi açıdan en verimli şekilde değerlendirmelerini ve Allah'a yakınlaşarak ahlaki bir yaşam sürmelerini hedefler. Bu sayede gençler hem dünya hem de ahiret mutluluğunu elde ederler ve topluma örnek olurlar. Gençlik dönemi, bireyin sorumluluk alma ve topluma katkıda bulunma zamanıdır. Abdülkadir Geylani Hazretleri, gençlerin bu dönemde sahip olduğu sorumlulukları önemser ve onların ailelerine, topluma ve İslam'a karşı sorumluluklarını bilmesini ve yerine getirmesini tavsiye eder. Gençlerin toplumda aktif ve faydalı bireyler olarak yetişmeleri için bu sorumlulukları üstlenmeleri önemlidir. Abdülkadir Geylani Hazretleri, gençlerin ailelerine karşı olan sorumluluklarını vurgular. Aile, İslam'da büyük bir değere sahiptir ve gençlerin aileleriyle sağlam bir bağ kurması ve onlara hürmet etmesi gerektiğini öğütler. Aile içindeki görevlerini yerine getirmek, gençlerin Allah'ın rızasını kazanmalarına ve toplumda saygın bireyler olarak kabul edilmelerine yardımcı olur. Ayrıca, gençlerin topluma karşı sorumlulukları da büyüktür. Topluma katkıda bulunmak, çevresine faydalı olmak ve insanların ihtiyaçlarını karşılamak, gençlerin yetişkinliklerinde de sürdürmeleri gereken önemli bir davranıştır. Abdülkadir Geylani Hazretleri, gençlerin toplumlarına faydalı bireyler olarak yetişmeleri için onları bu tür sorumlulukları üstlenmeye teşvik eder. Son olarak, gençlerin İslam'a karşı sorumlulukları da vardır. İslam, yaşantılarına rehberlik eden ve onlara bir yaşam tarzı sunan kapsamlı bir din. Gençlerin İslami değerlere bağlı kalarak yaşamlarını sürdürmeleri, hem kendi manevi gelişimleri hem de toplumun huzuru için önemlidir. Abdülkadir Geylani Hazretleri, gençlerin İslam'a karşı sorumluluklarını bilerek ve yerine getirerek, hem dünya hem de ahiret mutluluğunu elde edeceklerine inanır. Bu nedenle, gençlik dönemindeki sorumlulukların bilincinde olmak ve bu sorumlulukları yerine getirmek, gençlerin kişisel ve toplumsal gelişimlerinde kritik bir rol oynar. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin öğretileri, gençlerin bu sorumlulukları üstlenmelerini ve toplumlarına faydalı bireyler olarak yetişmelerini hedefler. Bu sayede, gençler hem dünya hem de ahiret mutluluğunu elde ederler ve toplumda olumlu bir etki bırakırlar. Gençlik dönemi, dürüstlük ve adalet ilkelerinin benimsendiği önemli bir zaman dilimidir. Abdülkadir Geylani Hazretleri, gençlerin bu dönemde dürüst ve adaletli olmalarını, doğru yolu seçmelerini ve yanlışlardan kaçınmalarını önemli vurgular. Dürüstlük ve adalet, gençlerin kişisel gelişimlerinde temel bir rol oynar ve toplumun huzur ve refahı için kritik öneme sahiptir. Dürüstlük, insanın doğruyu söyleme ve dürüst davranma yeteneğidir. Abdülkadir Geylani Hazretleri, gençlerin her zaman doğruyu söylemelerini ve dürüst davranmalarını öğütler. Dürüstlük, bireyin karakterinin bir yansımasıdır ve insanların güvenini kazanmasına yardımcı olur. Adalet ise, herkese eşit muamelede bulunma ve hakça davranma ilkesidir. Abdülkadir Geylani Hazretleri, gençlerin adaletli olmalarını ve insanların haklarına saygı göstermelerini tavsiye eder. Adalet, toplumsal dengenin sağlanmasında ve huzurun korunmasında temel bir unsurdur. Gençlerin adaleti benimsemesi, toplumda adil ve dengeli bir ortamın oluşturulmasına katkı sağlar. Dürüstlük ve adalet, gençlerin kişisel gelişimlerinin yanı sıra toplumun huzur ve refahı içinde hayati öneme sahiptir. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin öğretileri, gençleri bu değerleri benimsemeye ve yaşamlarının bir parçası haline getirmeye teşvik eder. Bu sayede, gençler hem kendi iç huzurlarını sağlarlar hem de toplumsal barışın ve adaletin korunmasına katkıda bulunurlar. Sonuç olarak, gençlik dönemi, dürüstlük ve adaletin benimsendiği, doğru yolu seçmenin ve insanların haklarına saygı göstermenin önemli olduğu bir zaman. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin öğretileri, gençleri bu değerleri hayatlarının merkezine koymaya teşvik eder ve böylece hem kişisel hem de toplumsal anlamda başarılı ve mutlu bireyler olmalarını sağlar. Gençlik dönemi,
toplumsal katkının ve insanlığa hizmet etmenin önemli olduğu bir zaman dilimidir. Abdülkadir Geylani Hazretleri, gençlerin bu dönemde yeteneklerini ve imkanlarını toplumun iyiliği için kullanmalarını teşvik eder. Topluma faydalı olmak, gençlerin kişisel gelişimlerinin yanı sıra toplumun da ilerlemesine katkıda bulunmalarını sağlar. Toplumsal katkı, gençlerin yeteneklerini ve enerjilerini toplumun ihtiyaçlarına yönlendirmelerini gerektirir. Abdülkadir Geylani Hazretleri, gençlerin sadece kendi başarılarına odaklanmak yerine, çevrelerindeki insanlara yardım etmeye ve toplumsal sorunları çözmeye yönlendirilmeleri gerektiğini öğütler. Bu, gençlerin empati yeteneklerini geliştirmelerine ve başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı olmalarına yardımcı olur. Toplumsal katkı, gençlerin kendi potansiyellerini keşfetmelerine ve kendilerini gerçekleştirmelerine de yardımcı olur. Abdülkadir Geylani Hazretleri, gençlerin topluma faydalı olmanın kişisel mutluluklarını artıracağını ve hayatlarında anlam bulmalarını sağlayacağını öğütler. Toplumsal katkı, gençlerin öz saygılarını ve özdeğerlerini artırırken, aynı zamanda toplumun da gelişmesine katkı sağlar. Sonuç olarak, gençlik dönemi, topluma faydalı olmanın ve insanlığa hizmet etmenin önemli olduğu bir zaman. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin öğretileri, gençleri bu değerleri benimsemeye ve toplumsal katkıda bulunmaya teşvik eder. Bu sayede, gençler hem kişisel gelişimlerini sağlarlar hem de toplumun ilerlemesine katkıda bulunarak anlamlı bir yaşam sürer. Şimdi de Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bu konu hakkındaki söylediği sözlere değinelim. Toplum içinde faydalı olmak, insanın hayatındaki en büyük kazanımıdır. Bu sözde Geylani Hazretleri, bireyin kendi hayatının anlamını ve değerini topluma faydalı olmakta bulabileceğini ifade ediyor. Toplum içindeki bir bireyin, başkalarına yardım etme ve katkıda bulunma süreci, kişinin kendini gerçekleştirmesine ve en büyük kazanımını elde etmesine olanak sağlar. Kendi başarınızı toplumunuzun başarısıyla ölçün. Çünkü gerçek mutluluk, başkalarına yardım etmekle gelir. Bu ifadede, kişinin mutluluğunun, başkalarına yardım etme ve topluma katkı sağlama eylemlerinden kaynaklandığı vurgulanır. Geylani Hazretleri, gerçek mutluluğun, bireyin kendi başarısıyla değil, toplumunun refahıyla ölçüldüğünü belirtiyor. Toplumunuzun iyiliği için elinizden geleni yapın, çünkü toplumunuz sizin de iyiliğinizdir. Bu ifadede, bireyin kendi iyiliğini, toplumunun iyiliğiyle özdeşleştirmesi gerektiği vurgulanıyor. Kişi, toplumunun refahı için çaba harcarken aslında kendi iyiliğine de katkı sağlar. Kendinizi topluma adadığınızda hayatınızın anlamını bulursunuz. Bu sözde bireyin hayatındaki gerçek anlamın topluma hizmet etmek ve başkalarına yardım etmekte bulunduğu ifade ediliyor. Topluma adanmış bir yaşam, kişinin hayatına anlam katar ve içsel bir huzur sağlar. Bugün, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin öğretilerinden ilham alarak gençlik döneminde sorumluluklarımızı ve topluma olan katkılarımızı ele aldık. Geylani Hazretleri'nin öğretileri, gençlerin hayatlarında izlemeleri gereken yolu aydınlatırken, topluma olan sorumluluklarımızı da hatırlatmıştır. Geylani Hazretleri'nin ifade ettiği gibi, gençlik dönemi, bilgi edinmenin, ibadetin, ahlaki erdemlerin ve sorumlulukların pekiştirildiği bir zamandır. İlim ve eğitim, gençlerin dünya ve ahiret saadetleri için önemli bir kaynaktır. Dürüstlük ve adalet ilkeleri, gençlerin doğru yolu seçmeleri ve toplumsal barışı korumaları için önemlidir. Topluma katkı, gençlerin yeteneklerini ve imkanlarını toplumun iyiliği için kullanmaları gerektirir. İyi bir hayat sürmek, toplumumuza hizmet etmekle mümkündür. Bireyler, toplumları için çalıştıklarında aslında kendilerine de hizmet etmiş olurlar. Dayanışma ve yardımlaşma, toplumumuzun güçlenmesine ve birlikte daha iyi bir gelecek inşa etmemize yardımcı olur. Son olarak, toplumumuzun mutluluğu, hepimizin mutluluğuna bağlıdır.
Toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hareket etmek hepimizin sorumluluğudur. Birlikte çalışarak toplumumuzu daha yaşanabilir bir yer haline getirebiliriz. Kardeşlerim, Abdülkadir Geylani'nin öğretileri bize gösteriyor ki, gençlik dönemi, topluma hizmet etmek ve iyilik yapmak için önemli bir fırsattır. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek hepimizin sorumluluğudur. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için birlikte çalışalım. Bizleri Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin öğretileriyle irşad et ve bize doğru yolu göster. Gençlik döneminde bilgiye, ibadete, ahlaki erdemlere ve topluma hizmete yönelmemizi kolaylaştırır. Bize ilim ve irfanla donanmış, ahlaklı ve sorumlu bireyler olmayı nasip et. Dürüstlük ve adalet ilkelerini kalplerimize yerleştir ve bize doğru yolu seçme gücü ver. Topluma katkıda bulunmayı ve iyilik yapmayı bize kolaylaştır. Bizi yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla donat, toplumumuzda birlik ve beraberliği güçlendir. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için bize güç ve cesaret ver.